Uzaylı meselesi özellikle son yüzyılda insanın merak duygusunu en çok kabartan, hakkında konuşmaktan, teoriler üretmekten en çok hoşlandığı konuların başında geliyor. Son yüzyılda uzayla ilgili heyecan verici ve somut çalışmalar yapılması, bu konuda elde edilen bilgilerin başta Kozmos gibi popüler yayınlarla sıradan insanların da anlayabileceği düzeyde anlatılmaya başlanması ve her şeyden önemlisi evrenin büyüklüğünün idrak edilmesi bu konuyu ilgi çekici kılıyor. Milyarlarca galaksiden, yıldızdan ve gezegenden bahsettiğimiz bir evrende, bu gezegenlerden en azından bir tanesinde daha akıllı yaşamın var olması, insana benzer canlıların tıpkı dünyadaki insanın yaptığı gibi farklı gezegenleri merak etmesi ihtimali çok heyecan verici. İşte bu heyecan verici ihtimalle ilgili her gelişme, her olasılık, her teori bir anda kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geliyor. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bu da çoğu zaman suistimal ediliyor tabi. Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle her an, her yerde manipülatif, altı boş bir uzaylı haberiyle karşılaşmak mümkün. Fakat bu kez ortada biraz daha ciddiye almaya değer bir konu var. Çünkü iddia o ki bu kez bazı veriler çerçevesinde ve devlet ciddiyetinde konuşulan bir uzaylı meselesiyle karşı karşıyayız. Evet, artık habere ve detaylara gelelim. Meksika Kongresi'ne yapılan özel bir oturumda uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosilleşmiş kalıntılar sergilendi. Öncelikle şu yanlış anlamaya bir son vermekte yarar var diye düşünüyorum. Meksika hükümetinin doğrudan açıkladığı bir şey yok. Sadece başlarını gazeteci ve UFO bilimci Jaime Maussan'ın çektiği bir grup araştırmacı bir madende bulunan UFO mumyalarını kongrede parlamenterlere ve halka sergiledi. Bunun yanında bu fosilleşmiş UFO'lar üzerinde yaptığı bazı çarpıcı araştırmalar hakkında bilgi verdiler. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde yapılan testlerde bu UFO'lardan alınan DNA örneklerinin bilinen hiçbir canlı ile eşleşmediği iddia ediliyor. Kongrede yemin ederek söz alan gazeteci Maussan, bu örnekler dünyamızdaki evrimin bir parçası değil. Bunlar bir UFO hurdasından çıkarılmadı. Bunlar diatom yoslu madeninde fosilleşmiş halde bulunduğu ifadelerini kullandı. Boyları yaklaşık 60 santim olan bedenler diatom tozu ile kaplanmış halde bulundu. Bu toz hem bedenlerin kurumasına hem de bakteri üremesine engel olarak mumyalaşmayı sağlamış ve bedenler bugüne kadar ulaşabilmiş. Karbon-14 testiyle yaklaşık 1000 yıllık oldukları da tespit edilenler arasında. Bu arada karbon-14 testi 50 bin yıldan öteye gitmez. Bunu da herkes bilir. Parmak izlerinin olduğu ancak memeli hayvanların aksine dairesel değil düz yapıya sahip olduğu, tomografi sayesinde kas ve bağ dokusuna sahip olduklarının anlaşılması ve karın boşluklarında yumurta tespit edildiği de diğer ilginç detaylar. Kongrede yemin ederek konuşan adli bilimci bu bedenlerin %100 gerçek ve zamanında canlı olduğunu onaylıyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Yani eğer yeminli konuşan bu adli bilimci iyi niyetliyse ve doğru söylüyorsa bu fosiller dünya dışı yaşama ait olmasa bile çok ilginç ve heyecan verici. Ancak diğer yandan kendisini UFO uzmanı olarak tanımlayan ve bugünkü oturumun kilit ismi olan gazeteci Jaime Maussan'la ilgili bazı şaibeler var. 2015 yılında buna çok benzer bir iddia ortaya atmıştı bu gazetecinin başını çektiği bir organizasyon. Tanık Ol isimli bir çevrim içi etkinlikte yine bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen bir mumya gösterilmişti. Ancak çok geçmeden ortaya çıktı ki bu bir çocuk bedeninin mumyasıydı. Detayları merak edenler için aşağı haber linkini bırakacağım. 2017 yılında Peru'nun Nazca bölgesinde, ki burası Nazca çizgileriyle ünlü bir yerdir. Yani dünyanın bir yerlerinde uzaylı kalıntısı çıkacaksa bence kesin buralardan bir yerden çıkar. Neyse, Nazca'da mumyalar bulunmuştu. Bu mumyaların değişik kafa yapıları ve tıpkı filmlerdeki gibi uzaylılara benzeyen 3 parmakları vardı. UFO uzmanı gazetecimiz bu mumyaların araştırılması aşamasında da ortalığı ayağa kaldırdı. Yaptığı açıklamalarla sansasyon yaratmayı başardı ve ona kalsa çoktan dünya dışı yaşamın kalıntıları bulunmuştu. Ancak kısa süre sonra anlaşıldı ki bu kalıntılar gelişim bozukluğuyla doğan Nazca çocuklarına aitti. Bana soracak olursanız bugün gösterilen uzaylı kalıntılarından çok daha uzaylıya benzer bir halleri var bu mumyaların. Sonuç olarak evet, haberler son derece heyecan verici ama temkinli yaklaşmak lazım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi olay reyting potansiyeli nedeniyle saçma sapan başlık atmaya ve içerik yazmaya çok açık. Bir şeylere inanmadan önce çok dikkatli okuma yapmak lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce o fosilleşmiş kalıntılar gerçekten bir uzaylıya mı ait yoksa yine hevesimiz kursağımızda mı kalacak? Bitirmeden önce uzaylı sansasyonlarının babası sayılan olaydan da biraz bahsetmek istiyorum. Temmuz 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Roswell kasabası yakınlarına tanımlanamayan bir cisim düşmesi ve enkazdan Amerikan ordusu tarafından müthiş bir gizlilik içinde araştırılması pek çok komplo teorisine kapı aralamıştı. İddialara göre o gün Roswell yakınlarına düşen şey bir uçan daireydi ve içinde uzaylılar vardı. 1995 yılında Uzaylı Otopsisi adıyla 17 dakikalık siyah beyaz bir film yayınlandı ve filmde bir uzaylı otopsi işlemi uygulanıyordu. Filmdeki görüntülerin 1947 yılında Amerikan ordusunda görev yapan bir askeri kameraman tarafından kaydedildi ve onun vasıtasıyla sızdırıldığı iddia edildi. Görüntülerin sahte mi yoksa gerçek mi olduğu halen popüler bir tartışma konusudur.
Ancak gerçek şu ki zihnimizdeki uzaylı şeklini sanırım bu videoya borçluyuz. Çok fazla detay var hem Roswell olayıyla hem de bu uzaylı otopsisiyle alakalı. Uzun bir gecenizde güzel bir araştırma konusu olabilir sizin için de. Ben bu tarz yüzüme hasret kaldığınız videolar yapmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Hala olağanüstü bir verim aldığım söylenemez ama kolay. Hepiniz gibi ben de bazen ruhen yoruluyorum ve benim iş ruhen yorgunken ancak bu kadar yapılabiliyor, idare edin. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Daha çok destek vermek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.